Franz Kafka'nın bir kitap içimizdeki donmuş denize inen balta gibi olmalıdır sözü çok önemli. Kısacık ömrümüzde seçmemiz gereken kitaplar gerçek manada bize faydalı olmuyorsa zamanımıza yazık ediyoruz demektir. Bundan dolayı size önerdiğim kitapları her zaman büyük bir özenle seçiyorum. Bugün de okuduğunuzda pişman olmayacağınız, kişisel gelişiminize büyük katkı sağlayacak ve zihninizi kurcalayıp üzerinde düşünmek isteyeceğiniz kitaplardan tavsiyeler vermek istiyorum. Büyük filozof Arthur Schopenhauer'in alaycı bir dille kaleme aldığı Eristik Diyalektik kitabı bir tartışmadan hangi argümanları kullanarak galip ayrılabilirsiniz bunun yollarını gösteren bir eser. Fransızca bir kelime olan diyalektik, tartışma sanatı ya da çelişkili yollardan muhataplarını ikna etme sanatı olarak tanımlanır. Bu denemede yazar, filozofların mantığın kural ve kaidelerini kullanarak yoğunlaştıkları bir tartışmadan ziyade diyalektiğin karanlık dehlizlerinden yararlanarak nasıl haklı çıkılabilir bunu 38 yöntemle, daha doğru bir tabirle 38 hileyle kanıtlama amacında. Mantık akıl yürütme yoluyla doğruya ulaşırken diyalektik çelişkileri kullanarak doğruya ulaştığından kitap hem eğlenceli hem de zihin kurcalayıcı. Bizim gibi ülkelerde bugün ak dediğine yarın kara diyen kişiler başucu eseri olarak alabilir. Zira bazı insanlar için haksız olduğunu bilse dahi bir tartışmadan galip ayrılmak onurundan daha önemli olduğu için bu kitap oldukça işime yarar diye alabilir ama tartışmanın bile bir gururu olduğundan, hatta her insanla tartışılmayacağını kitap net bir şekilde açıkladığından bu insanlar biraz şaşırabilirler. Kitabın 75. sayfasındaki bir paragrafı okumak istiyorum. Bu bölüm zaten muhakkak okumanız gerektiğini net bir şekilde özetliyor. İlk karşına çıkanla tartışma. Yalnızca iyi tanıdığın, saçma sapan şeyleri savunmayacak kadar anlama yetisine sahip olduğunu ve utanılacak durumlara düşmeyeceğini bildiğin kişilerle tartış. Otoritenin dikte ettiklerine göre değil, nedenlere, gerekçelere dayanarak tartışmayı bilenlerle, sunulan nedenleri dinleyip dikkate alanlarla ve nihayet gerçeğe değer veren, karşı tarafın ağzından bile olsa iyi nedenleri memnuniyetle dinleyen ve doğruyu karşı taraf söylediğinde, yani kendisi haksız olduğunda da bunu hazmedebilecek kadar adalet duygusuna sahip olanlarla tartış. Demek ki 100 kişi içinde tartışmaya layık bir kişi bile zor çıkar. Geri kalanı ise bırakın ne isterlerse onu konuşsunlar. Çünkü budalalık insan hakkıdır. Yakın zamanda oldukça popüler hale gelen Fransız pedagog Jules Payot'un İrade Eğitimi ya da İrade Terbiyesi kitabı özellikle genç arkadaşlara önerebileceğimiz kişisel gelişim kitabıdır. Fakat günümüz kişisel gelişim kitaplarından farkı konuya daha felsefi yaklaşmasıdır. İrade ya da diğer adıyla istenç, kişinin yapabilme gücü anlamına gelir. Yaşamda başarılı olabilmenin ve duygularımızı doğru bir şekilde kontrol edebilmenin belirli bir disiplinden geçtiğini, kişinin geçici başarılardan ziyade kalıcı olana ihtiyaç duyduğunu, bu yüzden de gayret ve çabayla birlikte düzenli çalışmanın öneminden bahsettiği ufuk açıcı bir eser. İradenin terbiye edilmesi kişiyi sıkıcı ve monoton bir yaşamın dışına taşıyacağından herhangi bir konu üzerinde isteksizlik sorunu yaşayan ve geleceğe dair kaygı duyan herkesin istifade edebileceği oldukça etkileyici ve ölümsüz bir eser. Bu sebeple muhakkak tavsiye ediyorum. Schopenhauer'in Aşkın Metafiziği adlı kitabı denemelerinin içerisinde yer alan kadın üzerine ve aşkın metafiziği bölümlerini içeriyor. Bir test çalışması olan kitap aşkın insan doğasının içine tam olarak ne ifade ettiğini açıklamaya çalışıyor. Ona göre gerçek aşk bir dürtüden ya da bir arzudan çok daha fazlasıdır. İnsan soyunun devam edebilmesi için doğanın insana hediye ettiği bir deneyimdir. Filozofa göre ideal üreme birbirine gerçek sevgiyle bağlı olan insanlar arasında yapılandır. Birey bir insana aşık olduğunda bu duygunun derininde yatan gerçek, cinsel deneyim sonucunda ortaya çıkacak çocuğun psikolojik ve fizyolojik olarak dengeli ve kusursuz olacağına olan inancıdır. İlişkilerdeki dengesizliklerin sebebi de budur. Çünkü kendisinde eksiklikler gören kadın veya erkek seçtiği aşkla bu eksiklikleri kapatacağını içgüdüsel olarak düşünüyor. Bu da hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da soyun devamlılığı ilkesini ortaya koyuyor. Filozofa katılacağınız yerlerde olacaktır, katılmayacağınız yerlerde, ama unutmayın bu denemeler 1800'lü yıllarda yazıldı ve dönemi düşünüldüğünde oldukça ileri bir eser diyebiliriz. Büyük düşünür Jean-Jacques Rousseau'nun yaşlılık döneminde kaleme alıp tamamlamaya ömrünü yetmediği Yalnız Gezer'in Düşleri kitabı, otobiyografik denemelerden oluşan samimi bir kitap. Yazar insanın doğayla olan ilişkisini gördüğü manzaralardan ve gezilerinden ilhamla aktarırken geçmişteki düşüncelerini ve şu an hissettiklerini tek tek masaya yatırmakta. Ölümün yaklaştığını anlayan bir insanın kendisiyle konuşması olduğunu ve bir iç muhasebe yaptığını anladığımız kitabın yer yer dramatikleşmesi insanı oldukça etkiliyor. Düşüncelere dalmış yalnız birinin en çok kendisiyle meşgul olduğunu söyleyen yazar bu kitabın
düşlerinin biçimsiz bir hatıra defteri olduğunu söylüyor. Kişide hiç durmadan yazma ve hislerini açığa dökme isteği uyandıran eser, bir insanın yazıp yazabileceği en güzel kitaplardan bir tanesi. Büyük düşünürün yaşamının sonbaharında yaptığı bu yürüyüşte belki siz de onun peşinden gitmek ya da yanında yer almak isterseniz pişman olmayacağınızı söyleyebilirim. Amerikalı doğa bilimci ve düşünür Henry David Thoreau'nun Yürümek adlı kısa klasiği insan ile doğa arasındaki ilişkiye dair 3 deneme barındırıyor. Aşkınlık felsefesinin önde gelen isimlerinden olan yazar doğal ve basit yaşamı savunuyordu ve gerek sivil itaatsizlik yazılarıyla gerekse de kölelik karşı düşünceleriyle dönemin en etkili isimlerinden biriydi. Düşünüre göre yürümek basit bir eylem değildi. İnsanın doğaya olan ihtiyacını yürüyüşlerle gidermesi gerektiğini söylüyor ve doğadan kopuk yaşayan insanları eleştiriyordu. Modern insanın giderek doğal yaşamdan sıyrıldığını, yabanın güzelliğini asla fark edemediğini ve bunun da büyük bir eksiklik olduğunu belirtiyor. Yürümenin insanın içsel yolculuğundaki ilk adımı olduğunu söyleyen yazar, en güzel düşüncelerin ve en güzel sanatın yürüme eylemi sırasında doğduğunu söylüyor. Kısacası yürümek onun için bir sanattı ve insanın da sanata ihtiyacı var. Çok güzel bir kitap, bir çırpıda bitirebileceğiniz ufuk açıcı bir eser, mutlaka tavsiye ediyorum. Heraklitos M.Ö. 535 yılında Sokrates gibi felsefenin önemli isimlerinden çok önce yaşamış olan ve insan, ahlak, bilgi ve varlık gibi kuramlar geliştirmeyi başaran filozoflardan bir tanesi, fakat yaşam hakkında çok bir bilgiye sahip değiliz. Onun insanlardan uzak yaşam sürdürdüğünü, Efeslilerin ona çok büyük saygı duyduğunu ve kanun yazmasını istediğini ama onun Efeslilere saygı duymadığını ve yönetimden de hoşlanmadığını ancak yeni biliyoruz. Ne yazık ki tavsiye ettiğim Fragmanlar kitabının tam metni de günümüze ulaşmış değil. Bu kitabın içerisinde 130'dan fazla fragman yer alıyor. Yeri geliyor toplumu eleştiriyor, yeri geliyor doğayı övüyor. İnsan yaşamının bir değişimden ibaret olduğunu düşünen filozof, deneyimleriyle kişinin kendisini oluşturduğuna ve keşfettiğine inanıyor. Bunun yanında farkındalık bilinciyle insanın sürekli beklenmedik olanı bekleyeceğine, bundan dolayı da varoluşun sunduğu bütün olumsuzluklara karşı güçlü bir mukavemet göstereceğine inanıyordu. İtalyan düşünür Tommaso Campanella'nın hapishanedeyken kaleme aldığı Güneş Ülkesi kitabı, Ütopya kitaplarının en etkili örneklerinden bir tanesi. Diyalog biçimiyle yazılan eser, teokrasiyle yönetilen bir ülkeyi tasvir eder. Bu ülkede sosyal adalet gözetilir ve ülkenin yönetimini rahip üstlenir. Mülkiyet kavramı yoktur. Yazara göre ülkedeki bütün mallar ve haklar eşit olarak paylaşılırken dini özgürlük yoktur. İnanç tek ve biricik olmalıdır. Burada aile kavramı da yoktur. Mesela yeni doğan bir çocuk annesiyle sadece 2 yıl geçirir ve sonra eğitilmek üzere anneden alınır. Çalışma koşulları da eşitlik ilkesine dayanmakla birlikte kişilerin yeteneğine göre meslek seçimi yapılmakta. O dönem nasıl bir hayat yaşanıyordu tam olarak bilmek güç ama ütopya olarak kaleme alınan bu kitap oldukça katı ve kesin kurallara dayandığı için günümüzde karşılaştırıldığında ütopya demek çok mantıklı gelmiyor. Yine de Thomas More'un Ütopyası kadar okumayı hak ettiğini söyleyebiliriz. Yakın zamanda Kronik kitaptan yayınlanan Dakikalar İçinde Felsefe kitabı, içerisinde felsefenin 200 kavramından ve filozoflardan bahsediyor. Felsefeye nereden başlamalıyım diyenler için uygun bir kitap ama tanımlamadan öteye gitmediğini de bilmenizi isterim. Bu kitabın en güzel yanı bu zaten. İlginizi çeken felsefi kavrama hızlıca ulaşmanız. Böylece sizi daha fazlasını araştırma konusunda teşvik ettiğini göreceksiniz. Ayrıca felsefenin anlaşılmaz ve zor kavramlarını basit bir şekilde birkaç cümleyle açıkladığından kafa karıştırıcı değil. 400 sayfa olmasına rağmen 200 sayfası resim. Bu sebeple bir oturuşta bitirebilirsiniz ama bu şekilde okumanızı tavsiye etmiyorum. Başucu eseri yapabilirsiniz. Her gün bir kavramı öğrenip üzerinde düşünürseniz daha çok faydasını görürsünüz diye düşünüyorum. Bu bugün tavsiye ettiğim son kitaptı. Sizin de buna benzer zihin kurcalayan kitap önerileriniz varsa veya bu kitaplardan okuduklarınız varsa yorum bölümünden fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.